farz olmayan namazlara nasıl niyet edilir? Bunu da zaman zaman söyledim, aktardım. Şimdi bir daha söyleyeyim. Namazlara niyet etmek, vaktin namazına niyet etmek, o ibadeti niçin yaptığını bilmek anlamında çok önemli bir bilinç inşası göstergesidir. Yani bir insan bir ibadeti niye yaptığını bilir böylece. Niye yaptığını. Niyet etmek, davranışla duygunun, davranışla aklın, muhakemenin, iradenin uyumunu gösteren bir bilinç göstergesidir. Onun için diyelim ki sabah namazı kılınıyorsa sabah namazının farzı veya sabah namazı denebilir. Çünkü o vaktin namazı odur. Peki farzın önünde veya sonunda kılınan diğer namazlara nasıl niyet edilir? Onlar da bir Müslüman peygamberimiz kılmış. Rivayetler onun üzerinde. Bu rivayetlerin Kur'an'a aykırı bir tarafı olmadığı için bu peygamberimiz kılmıştır derim yani. Bunda herhangi bir tereddüt de göstermem. Şunun için söylüyorum bunu da, mesela sadece Kur'an'dan konuşup başka peygamberimizi hiçbir rivayetine böyle yer vermemek gibi bir usulüm asla yok. Böyle bir usul de kabul etmiyorum ben zaten. Dolayısıyla benim metodum peygamberimize nispet edilen rivayetlerin Kur'an'a aykırı olamayacağı noktasındadır. İbadetle alakalı, namazla alakalı, ki namazı bir zikir olarak tarif eder Kur'an-ı Kerim, Allah'ı bolca zikretme noktasında farz olan namazların önünde veya sonunda, vakit namazlarının önünde veya sonunda veya vakit namazlarından bağımsız olarak, işte işrak vakti, işte kuşluk vakti, işte akşam namazından sonra işte evvabin denen veya işte teheccüd dediğimiz gece uykuya ara verme zamanı kılınan ya da başka zamanlarda kılınan namazların genel adı nafile namazlardır. Nafile kelimesi Türkçe'de böyle gereksiz, boşuna gibi bir anlamda kullanılıyor. Aslında bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Kelimenin anlamı asla o değildir. Nafile kelimesi Kur'an'ın kullandığı bir kelimedir. İsra suresinde geçiyor. Nafileten lek 79. ayet. Sana ekstra, ilave olarak, üzerine yani fazladan olarak, gereksiz demek değil, ilaveten yani. İlaveten kıldığımız namazlar, bunlara Allah rızası için diye niyet edilir. Yani bunlara sünnet diye niyet etmek veya vaktin adını söylemek doğru değil. O vakitte namaz kılmak sünnettir. Namazın adı sünnet değil yani. Peygamberimiz onlara niyet ederken işte sabahın sünnetine diye niyet etmiyordu. Öyle bir şey yok. Şimdi buna niyeti doğru yapın diyorum ben. Ve arkamdan diyorlar ki işte sünnete karşı. Ya kardeşim, sünnete karşı filan değilim ben. Niye sünnete karşı olayım ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben aklımı mı yedim yani? Ama senin kıldığın namaz peygamberimizin yaptığı niyete uygun olsun diyorum. Sana namaz kılma diyen yok ki, daha çok kıl. Benim yaptığım dini anlatımlarda daha beleş bir nokta bulabilene aşk olsun. Ben daha milletin anlattıklarına göre eğer bir mukayese yapılacaksa benimki daha zor yani. Ben yolculukta namazların kısaltılamayacağına inanan bir adamım. Ben basit hastalıklarla orucun tehir edilemeyeceğine inanırım. Ben başka mesela vakitlerin birleştirilebileceği noktasında esnek bakanlara itibar etmeyen bir adamım. Yani ben milletin kardan zekat verilir dediği yerde maldan zekat verilir diyelim biriyim. En iyi ihtimalle kurban vaciptir veya genelde kabul edildiği gibi sünnettir diyenlere karşı ben kurban farzdır diyen bir adamım. Sadaka sünnettir diyenlere karşı ben sadaka vermek farzdır diyorum. Milletin işte fedakarlıklarla ilişkilendirdiği bir takım eylemleri ben imanla ilişkilendiren biriyim. Yani nasıl oluyor da yani benimki daha gevşek değil, kimse kusura bakmasın. Ben bir adama ibadet etme demem. Daha çok kıl. İşte teravih namazı bak.
Teravih namazı namazın adı değil ya. Teravih rahat rahat, ağır ağır kılınan namaz demektir. Namazın adı değil. O namaz nafile bir namazdır. İşte isteyen 20 kılar, isteyen 40 kılar canım. İsteyen 10 kılar, isteyen 8 kılar, isteyen 2 kılar. İlle de kılsın. Yani ibadet etmenin bir zararından söz edilebilir mi? Yeter ki Allah rızası için olsun. Allah rızası için, Allah rızasını merkeze alan bir duruşla ibadet yapılıyorsa nihayetinde benim ona söyleyecek en ufak bir sözüm olamaz. Ben daha çok ibadetten ve daha çok fedakarlıktan yana dini sunumlarını şekillendiren bir kardeşinizin bunun ötesinde başka yakıştırmaları bana yapılmış bir iftira olarak görürüm. Ve o iftira atanların da hesabıyla mahşerde Rabbimin huzurunda buluşacağımızı, çünkü onları Allah'a havale ettiğimi buradan bir daha ilan etmek istiyorum.